Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz fizyoterapist Hilal Özkurt. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İlk soruyla ben hemen başlamak istiyorum. Pelvik taban nedir? Leğen kemiğinin iç kısmında bulunan organların görevini yapması için leğen kemiğinin iç kısmını saran hamak gibi bir kas ve bağ dokudan oluşuyor pelvik taban. Bunun içindeki organlar mesane, yumurtalıklar, rahim, kalın bağırsak, rektum gibi organlarımız var. Bunların işleyişine yardımcı olan bir doku. Peki kadınlar hangi pelvik taban problemleriyle karşılaşıyor? Kadınlar aslında kabızlıkla çocukluktan itibaren başlayabilir pelvik taban problemleri ama adet görmeyle birlikte adet sancıları başlıyor. Hamilelik döneminde rahim büyüyor. Değişen anatomiyle birlikte hem pelvik ağrılar olabilir, bel ağrıları olabilir buradan kaynaklı. Kistler bazen ağrılar yapabilir. Cinsellikte problemler yaşayabilirler. Ağrılı cinsel ilişki olabilir. Doğumdan sonra orada yırtılmalar olabilir. Anal fissür olabilir. Bu şekilde Birçok şeyi tetikliyor diyebiliriz. Birçok şeyi tetikleyebilir. Peki hocam şöyle bir şey sormak istiyorum ben. Öncelikle hani izleyicilerimiz merak ediyor bu konuyu. Pelvik bölge dediğimiz bölge kalça bölgesi ve biz kalça bölgesindeki rahatsızlıklarla ilgili konuşuyoruz. Biz özellikle fizyoterapistler bunlarla ilgili ne yapar? Neler yapar? Fizyoterapistlerin işi kas ve bağ doku olduğu için bizim işimiz. Oranın tekrar oradaki kasların regüle edilmesinde yardımcı oluyoruz. Eğer kas zayıfsa güçlendiriyoruz. Eğer çok güçlüyse bazen de çünkü gevşeyememe problemleri oluyor hastaların. Erkeklerde de olabilir, kadınlarda da olabilir bu problemler. Orada da gevşeyebilmesi için egzersizler yaptırıyoruz. Tetik noktaları varsa tetik noktalarını açmak üzerine egzersizler yaptırıyoruz. İdrar kaçırma gibi problemlerde mesane eğitimi veriyoruz. Hamilelik sürecinde başından sonuna kadar hamilelik öncesinde hazırlayabiliriz. Nefes çalışmaları yapıyoruz. Normal doğuma hazırlamak için kişiyi masajlar yapıyoruz. Doğum sonrasında da hızlı bir şekilde toparlanması için yine egzersizle anneyi destekliyoruz. Evet. Peki yani birçok problemden bahsettiniz. En sık hangi vakaları görüyorsunuz? En sık ve normal kabul edilen kabızlık ve idrar kaçırma diyebilirim. Çünkü herkesin başına geliyor. Özellikle kadınlar idrar kaçırma konusunda utandıkları için hem söylemekten çekiniyorlar hem de bunun bir çaresi olmadığını düşünüp kabulleniyorlar. Ben konuşmaya başladığımda hastalarımla işte 3 yıldır, 10 yıldır, 3 doğum yapmış, doğumundan itibaren idrar kaçırması devam ediyor ama bunu belki de normal olarak, hani normal bir süreç olarak kabul ediyor herhalde. Şöyle, çünkü kadınlar şöyle biliyor, doğumdan sonra idrar kaçırırsın. Ama bunun bir çözümü var. O yüzden en sık rastladığımız şey doğum olmasına da gerek yok. Daha küçük yaşlarda da olabilir. İdrar kaçırma ve tabii ki hem beslenmeye bağlı hem stresle alakalı kabızlıklar da daha herkesin başına gelebileceği sık yaşadığımız aslında bir pelvik taban problemine geçiş yapıyor. Çünkü bir kez kabız olduğunuzda oradaki kaslar yine gevşeyememe pozisyonuna geliyor ve ona gevşemeyi yeniden öğretmeniz gerekiyor dışkılama olabilmesi için. Bu şekilde. Hocam peki şunu merak ediyorum. Gebelik sürecinde siz bu tedavileri uyguluyorsunuz. Gebelik sürecinde sonuçta bir yük biniyor vücuda. Pelvik tabanı etkiliyor. Şimdi ben aşama aşama sormak istiyorum. Önce size gelmek için benim ne tür bir şikayetimin olması lazım? Birinci sorum bu. Bunu bir cevaplayabilirsek. Gebelik sürecinden bahsediyorsunuz. Aslında hiçbir şikayetiniz olmadan gelebilirsiniz. Çünkü zaten oradaki gebelik başladıktan itibaren hem hormonlarla birlikte hem de vücudun yapısının değişmesiyle alakalı ağırlık merkezi değişiyor, bel ağrıları başlıyor. Zaten İşte bel ağrıları gibi şikayetlerle gelebiliyor. Bel ağrıları olabilir, kramplar olabilir. Hormonlardan dolayı eklemlerinde gevşemeler, işte doğuma hazırlığa başlıyor vücut kendini ve doğum öncesinde bu sefer eklemler daha genelde kaçıncı ayda hissederler bel ağrıları, krampları? Bel ağrılarını kişiden kişiye göre değişebilir bu. Hiç ağrı olmak zorunda da değil ama genelde ağırlık merkezimiz değiştiği için bedenimizde bel ağrısı yaşıyoruz. Çünkü bir anda karın öne doğru büyüyor, gövde geriye doğru gidiyor.
Üçüncü aydan sonra şikayetler başlıyor ama ağırlık arttığı için aslında 6. aydan sonra bel ağrısı, ama 3'ten sonra kramplar başlayabilir baldırlarında annelerin. Kan hacmi arttığı için vücudunda tansiyonu oynar. O yüzden pilatesle desteklemek istiyoruz ya da yürüyüşle desteklemek istiyoruz ki vücut kendini tekrar regüle edebilsin, tekrar adapte olabilsin o tansiyon artışına ve değişikliklere. Gebeler pilates yapabilir mi? Yaparsa ne zaman başlamalıdırlar? Gebeler pilates yapabilir. Eğer riskli bir durum yoksa, doktorundan onay alındıysa 12. haftadan itibaren pilatese başlıyoruz. Gebeler aslında gebelikten önce ne yapıyorsa gebelikte de onu yapabilir. Doktoru aksi bir şey söylemediği sürece. Çünkü bizde biraz hamile diye hareket etmesin, aman yorulma gibi bir algı var. Aslında daha hareketli olması, yürüyüş yapması, ne yapabiliyorsa onu devam ettiriyor olması lazım gebelerin. Pilates de bu şekilde. Öncesinde yapıyorsa daha iyi gebelik başladıktan sonra da devam etmesi. Öncesinde hiç yapmıyorsa bile tolere edilebilip başlanabilir pilatese. Evet. İzleyicilerimiz çok merak ediyor. Aslında biz çok görüyoruz televizyonlarda. Pilates yapılıyor gebelik sürecinde ama bir korku da var. Hani bebeğimle ilgili problem olur mu, bir sıkıntı yaşar mıyım diye. Bebekle ilgili bir fayda zarar oranı yapabilir miyiz ya da bebeğe faydası var mı? Şöyle, bir sağlık profesyoneliyle çalışması gebelerin daha iyi olabilir. Çünkü süreci iyi bilen, fizyolojiyi ve anatomiyi daha iyi bilen biri bunu daha iyi yönetebilir. Eğer endişelilerse bir fizyoterapistle çalışabilirler pilatesi. Endişeli bir anne ise bu. Ama genel olarak egzersizin bebeğe de anneye de etkisi var. Hatta bunu sormuşlar ne etkisi var diye. Benim hocalarımdan birinin yüksek lisans tez konusu bebeğe nasıl bir etkisi var demişler. Her egzersizden sonra, pilatesten sonra anneden bebeğe geçen kan akışını ölçmüşler. Oksijenlenmenin arttığını, yani beslenmenin artışının olduğunu tespit etmişler. Her pilatesten sonra bebek daha iyi besleniyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. O zaman pilates gebelik sürecinde bir engel oluşturmuyor ve bebeğe faydası var diyebiliriz. Evet. Peki son güne kadar pilates yapabilir dediniz. Doğum sonrası anne tekrar pilatese devam etmek istiyor. Ne zaman başlayabilir? Ne zaman başlayabilir? Eğer normal doğumsa hemen başlayabilir. Ama bazı durumlarda normal doğumda epizyotomi yapılıyor, orada kesi atılıyor, dikişler olabiliyor. Dikişlerine bağlı belki bir dikişlerin alınması, o yaranın iyileşmesi beklenebilir ama normal doğumda hemen pilatese başlanabilir. Yani ertesi gün bile başlayabilir anne isterse, bir sakıncası yok. Sezaryen doğumlarda da yine dikişler olduğu için biraz daha beklemeyi tercih ediyoruz. 6-8 hafta bekliyoruz. Sezaryanda da 6-8 hafta sonra tekrar pilatese başlanabilir. Peki az önce hani bir takım sıkıntılardan bu pelvik taban kısmına geri dönmek istiyorum. Birçok sıkıntıdan, belirtilerden bahsettiniz ve annelerin işte hep ötelediğini düşünüyoruz böyle. Bunun bir geç kalınmış gibi bir durumu olabiliyor mu? Yani erken gelirseniz bu sıkıntılardan kurtulabiliyorsunuz ya da siz bunu çok ötelemişsiniz, çok geç kalmış, hani artık bu sıkıntılardan kurtulma şansınız daha az gibi böyle bir durum oluşabiliyor mu? Şöyle, tabii ki biraz daha direnç gelişmiş olabilir böyle bir durumda. Bir de söylediğim gibi bir şeyle başlıyor. Mesela kişi kabızlıkla başlayıp sonra cinsellikte ağrı çekmeye başlayabilir. Çünkü o bölge hep gergin. Cinsellikte ağrı çekmeye başladığı için işte bu vajinismusa kadar gidebilir. Birbirini tetikleyen olaylara sebep olmuş oluyorsunuz bir şey için adım atmadığınızda. O yüzden toparlaması biraz daha zor oluyor çünkü hepsini tek tek iyileştirmemiz gerekiyor. Tek tek almak gerekiyor o konuların hepsini. Hiçbir şey çaresiz değil. Kesinlikle çözümü var. Sadece belki süreç uzayabiliyor böyle zincirleme olaylarda. Yani çok bu tür sıkıntıları aslında çok da beslenme bir problemi olarak görmemek gerekiyor, değil mi? Dikkate almak gerekiyor. Yani en basitinden bir kabızlık gibi. Evet. Hemen dikkate almak gerekiyor. İleriki safhada başka bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için. Kesinlikle. Pilates'e karar verdik, yaptırmaya geleceğiz. Ne kadar sıklıkla yaptırabiliriz? Pilatesi haftada 2 ya da haftada 3 öneriyoruz. Daha fazlası da yapılabilir. Bu kişinin performansıyla, istediği beklentisiyle alakalı. Haftada 2 yapıldığında klinik çalışmalarda, haftada 2 yapıldığında 3 ayda alınan sonuçla haftada 3 yapıldığında 2 ayda alınan sonucun aynı olduğunu tespit etmişler. Yani aslında aynı sürede yaptığınız pilates aynı etkiyi gösteriyor.
Sadece daha kısa sürede bir sonuca varmış oluyorsunuz ya da bir tık daha uzun bir sürede aynı sonuca varmış Haftada 2 ya da 3 diyebiliyoruz. 2 ya da 3 sağlıklı yeterli olabilir. Gebelik sürecinde de aynı. Aynen öyle. Gebelik sürecinde de aynı şekilde haftada 2 ya da 3 yapıyoruz. Yine bu da annenin isteğiyle alakalı. Daha spor yapanlar, daha alışkın olanlar 3 yapmak istiyor, 3 gelmek. Ama biraz daha az performans göstermek isteyenler. Çünkü yorgunluk da olabiliyor gebelikte. Evet. Bazen yataktan çıkmak istemiyorlar, sürekli uyku hali oluyor. Tabii ki onların haftasına göre ve onların ihtiyacına göre ders yapıyoruz biz de. Pilatesle beslenme arasında bir ilişki var mı? Besleme desteği olarak önerdiğiniz bir şey var mı? Şöyle, Pilates de vücutta bir kas yapımını sağladığı için protein alınması gereken, her sporda olduğu gibi protein alınması gereken bir spor Pilates'te. Pilates yaptığınızda proteininize dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer sıkılaşmak dışında kilo da vermek istiyorsanız, çünkü Pilates kilo verdirmiyor. Yani bir kalori açığı oluşturuyor ama çok kilo verdirecek kadar bir kalori açığı yok. O yüzden dikkat edip biraz kalorisi düşük beslenmek iyi gelebilir eğer sıkılaşmak ve güçlenmek haricinde başka bir isteği varsa kişinin. Son dönemlerde sıkça duyduğumuz bu Kegel egzersizi hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Şöyle, Kegel egzersizi biz de yaptırıyoruz ama her durumda yapılmaması gerekiyor. Kadınlar pelvik tabanla alakalı bir problemleri olduğunda, mesela idrar kaçırmaya başladıklarında arama motoruna ne yapmalıyım diye yazdıklarında Kegel egzersizleri çıkıyor ve her durumda Kegel egzersizi yapıyorlar. Ama Kegel egzersizleri oradaki kasların kuvvetlenmesine yönelik bir egzersiz şekli. Yani oradaki kasları tuvaletinizi tutar gibi sık bırak yaptırıyoruz. Özetle böyle söyleyebilirim. Ama az önce bahsettiğim gibi orada gergin bir kas dokusu varsa ve siz üzerine Kegel yapıyorsanız aslında daha da tetiklemiş oluyorsunuz. O yüzden herkes için uygun olmayan bir egzersiz şekli. Bir profesyonelden destek alınmalı ve hangi durumlarda yapılacağını ya da ne zaman yapılacağını sağlık personeli, bir fizyoterapist seçmeli. Bazı durumlarda çünkü sadece gevşeme çalışıyoruz, sadece nefes egzersizleri yaptırıyoruz hastaya. Gevşeyebildikten sonra kuvvetlendirme egzersizleri yapıyoruz. Kegel egzersizleriyle ilgili bazı grupta yapılmaz dedik. Özellikle yapılan grup hangisi? Yani bununla ilgili endikasyonlar neler? İdrar kaçırmada yaptırıyoruz Kegel egzersizi diyebileceğimiz egzersizleri. Ama idrar kaçırmak da birden fazla şekilde olduğu için yine böyle bir formülasyon veremiyorum. Çünkü onun bazı tiplerinde yapılıyor, bazı tiplerinde yapılmıyor diyebiliriz o zaman. Bazen aynı anda ikisi bir olabilir. Bazen oradaki kas hem gevşeyemiyor hem de zayıf olabilir. Böyle durumlarda da karşılaşıyoruz. O yüzden biraz daha kompleks olabiliyor. Kendi kendilerine Kegel egzersizini yapmamalarını öneriyorum. Uzman birinden kesinlikle bununla ilgili danışmanlık almaları gerekiyor diyebiliriz. Kendi kendine yapmalarını önermediniz. Yaptıklarını farz edersek karşılaşabilecekleri bir durum var mı? Yoksa fayda görmezler, hepsi olmuyor? Fayda görmezler, bir de oradaki semptomu daha da tetiklerler. Yani mesela gevşeyememe problemi var, strese bağlı idrar kaçırma dediğimiz bir durum var. Oradaki kaslar hep yukarıda ve gergin kalıyor. Ani bir öksürme, bir ağırlık kaldırma, bir kahkaha attıklarında kaslar bir anda açılıp gevşeyip tekrar kapanıyor. Minik bir idrar kaçırmış oluyor orada kişi. Şimdi burada sürekli sık egzersiz yaptırdığımızda o kaslara bu sefer zaten yukarıda ve gergin olan kasın daha da güçlü bir şekilde yukarıda gergin olmasına sebep olmuş oluyoruz. Yani daha da sıkıntıya gevşiyoruz. Evet. Süper. Çok teşekkürler. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Ayağınıza çok değerli sağlık. bilgilerdi. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz fizyoterapist Hilal Özkurt'la beraberdik. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.